Altın, gümüş, platin. Bunları biliyoruz. Ama bir metal var ki hem nadirliğiyle hem de getirisiyle adeta sahnenin arkasında parlıyor. Paladyum. 28 Mart 2025'te yayımlanan tebliğ değişikliğinde bankalara paladyum alıp satma etkisi verildi. Bu da merakları iyice arttırdı. Yani banka üzerinden de aynı altın, gümüş alıyor gibi paladyum alıp satabiliyorsunuz. Peki bu metale nasıl yatırım yapılabilir? Gerçekten kazandırır mı? Gelin birlikte bakalım. Paladyum, platin grubuna ait değerli bir metaldir. Rengi gümüşe benzer ama ondan daha hafif ve daha dayanıklıdır. Asıl kullanım alanı otomotiv sektörüdür. Katalitik konverterlerde egzoz gazlarını temizlemek için kullanılır. Ayrıca mücevherat, elektronik ve hatta hidrojen enerjisi teknolojilerinde bile yer alır. Yani talep sadece takıdan değil, teknolojiden de geliyor. Bu da fiyatı doğrudan etkiliyor. Paladyumun arzı oldukça sınırlı. Dünyada üretimin büyük bir kısmı sadece iki ülkeden geliyor. Aynı platindeki gibi Rusya ve Güney Afrika. Bu da jeopolitik riskleri artırıyor. Mesela 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sırasında arz riski nedeniyle fiyatlar rekor seviyelere çıkmıştı. Yani paladyum hem sanayiye bağlı hem de politik gelişmelerde duyarlı bir yatırım aracı. Peki paladyuma nasıl yatırım yapılır? Paladyuma yatırım yapmanın birkaç yolu var. Şimdi tek tek bunlara bakalım. Birincisi fiziksel paladyum almak. Paladyum külçeleri veya madeni paraları bazı rafineler ve değerli metal satıcıları aracılığıyla alınabilir. Ancak pahalıdır, saklaması ve sigortalaması zor olabilir. İkincisi borsa yatırımları yani ETF'ler. Paladyum fiyatına endeksli borsa yatırım fonları var yani ETF'ler var. Bunlar üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Türkiye'de ise dolaylı olarak platin paladyum içeren fonlar üzerinden erişim mümkün. Üçüncüsü vadeli işlemler. Profesyonel yatırımcılar için paladyum vadeli kontratları da bir seçenek. Ancak kaldıraç riski yüksek. O yüzden tecrübeli değilseniz bence kesinlikle uzak durun. Hatta ben izleyicilerimi sonuçta profesyonel olsanız oturup beni izlemezsiniz diye düşünüyorum. Bu yüzden hiçbir izleyicime paladyuma yatırım yaparken vadeli işlem üzerinden yani kaldıraç üzerinden yatırım yapmayı önermiyorum. Evet kazanırsanız çok büyük kazanabilirsiniz ama kaybederseniz tamamen batıp gidebilirsiniz. Dördüncüsü paladyum madenciliği şirketlerine yatırım yapmak. Dolaylı yatırım yapmak istiyorsanız paladyum üreten şirketlerin hisselerini satın alabilirsiniz. İşte bunlar da Rus ve Güney Afrika şirketleri tabii ki çünkü üretim sadece orada. Her yatırım gibi paladyumun da riskleri var. Fiyat oynaklığı çok yüksek. Talep otomotiv sektörüne bağlı. Yani elektrikli araçların yaygınlaşması fiyatı düşürebilir. Demiştim yani egzozu temizlemekte kullanılıyor. Egzoz olmazsa doğal olarak buna talep düşebilir. Bu da fiyatı düşürebilir. Arz dar boğazları fiyatı aniden fırlatabilir. İşte az önce söylediğim gibi Ukrayna-Rusya savaşında mesela arzı sınırlı hale gelirse diye fiyatlar fırlayabilmişti. Ama işte arzı çok artarsa da fiyat düşebilir. Bu gibi şeyler etkiliyor. Altın herkesin gözdesi olabilir ama bazen kazanan sahnenin arkasındaki metal olur. Paladyum belki de geleceğin sessiz yıldızı olabilir. Yatırım yapmadan önce araştır, riskini ölç sonra karar ver. Anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. İşte dolara, altına vesaire böyle takılıp kalan insanlara farklı bir yolda gösterebilmek için bu videoyu çektim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tarz içerikleri seviyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.